Merhaba, bugün bu eski telefonu sökeceğim. 2004'te piyasaya çıkmış eski bir cep telefonu. Antenini de kırmışlar. Pek çalışacağını zannetmiyorum. Zaten e-mail numarası da artık eski olduğu için kilitlenmiş. Pilin de pek sağlam olduğunu sanmıyorum açıkçası. 600 mAh saatlik bir pil. Şimdiki telefonlara hiçbir işe yaramaz tabii. Kontak noktaları da pek iyi durumda değil. Buraya da sim kartı takıp bu şekilde kapatıyorsunuz. Ondan sonra da pil bu şekilde geliyor. Şu pilin artı eksisine göre buraya bir gerilim vereyim. Burası artı. Burası eksi. Dört volt verdim. Açılır gibi yapıyor ama kapanıyor. Pek açılacak gibi görünmüyor artık. Bu telefonun çok enteresan bir özelliği var. Bakın bu bir kamera. Telefonun üstünde kamera yok ama böyle dışarıdan bir kamera takabiliyordunuz. Şu konektörden bu şekilde bağlayıp kamera kullanılabiliyordu. Tabii son derece düşük rezolüsyon. 640'a 480 bir kamera. Bunda vidalarını birisi sökmüş zaten. Açmak daha nispeten kolay olacak gibi görünüyor. Titreşim motoru. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Bu göstergeye giden flex kablo. Tuş takımı da bu şekilde. Bu metaller kontaklara basıyormuş. Şöyle bir girişelim, içindeki entegreleri görelim.
Şimdi bu ana işlemci telefonun hemen hemen bütün fonksiyonlarını yönetiyor. Yanında bir bellek çipi var. Bu çip güç kaynağını ve bateriyi kontrol ediyor. Şarj kontrolünü de yapıyor. Bu GSM ile ilgili bütün işlemleri yapan işlemci. Bu da telefonun RF çıkışını sağlayan çip. Bu da tuş takımımız. Burada bir mikrofon var. Ama dışının lastiği yapış yapış olmuş. Lastik erimiş. Fena durumda. Gene eli yüzü batırdık. Bir de şu gösterge kısmını açmayı istiyorum. Bir de orayı açalım bakalım. Bu telefonda iki tane display var. Bir tane renkli display içeride, bir de dışarıda bir LCD display daha var. Çift displayli. Telefon bayağı bir zamanın etkisinde kalmış. İşte burada bir tane kulaklık kısmı, bir de telefonun zilini çalan bir hoparlör var. Burada da iç gösterge. İşte telefonun içinden gelen flat kablo buraya geliyor. Burada da dış gösterge var. Daha küçük bir dış gösterge var. İşte arayanı falan gösteriyor. Şunu da bir zorlayıp açalım bakalım. Tabii o ince tenekelerle uğraşırken böyle bir ufak kazada oluyor tabii. Minik bir kesik yaptım elime. Keskin bayağı kenarları çünkü. Evet, bu dış gösterge. Şu da kontrol devresi dış göstergenin. İçerideki gösterge ise doğrudan telefonun işlemcisine bağlı anladığım kadarıyla. Oradan geliyor çünkü flat kablo. İşte dış gösterge. Tabi bunları başka bir yerde kullanmak mümkün değil, yani bağlantılar çok küçük.
Bu da renkli iç göstergemiz. İşte burada 3 tane led. Şuradan aydınlatılıyor. Fazla da bir şey yok aslında. İşte ana işlemciden buraya göstergeye gelen konnektör anakarttan burada iki göstergeyi birden sürüyor. Bir tane göstergenin kendi kontrolörü var. Anladığım kadarıyla renkli göstergeyi de telefonu kendi işlemcisi sürüyor. Gördüğünüz gibi modern telefonlara göre nispeten daha basit bir anakart. Tuşları da biraz daha ilkel. Zaten dokunmatik ekran falan hak getire. Genelde bu telefonları sökünce pillerini alıyorum ama bu pilde pek hayat yok gibi. Bu kamera enteresan. Bu içindeki çip işte kamera bilgisini seri olarak işlemciye ulaştırıyor. İçinde hem bir buffer var hem de JPEG çeviricisi de var. Bunu ileride bir projede denemeyi düşünüyorum. Örneğin Arduino ile bağlayıp hani bir ekranda bunun çektiğini göstermek gibi deneysel amaçlı bir şeyler yapılabilir. Topu topu koca telefondan çıkan bir tane titreşim motoru, bir kamera. Pili bile alamadık. Sonraki videolarda görüşmek üzere.